Kur'an bize yeter diyenlere cevabımız ne olmalı? Bir şey söylediğimizde Kur'an'da var mı yoksa ben buna inanmam diyorlar. Ne yapmalıyız diyor. Kur'an bize yeter söylemi son derece tehlikeli bir söylemdir. Yani slogan olarak cazip bir slogan. Yani Kur'an bize yeter. Kur'an kimin kelamı kardeşim? Allah'ın kelamı. Evet. Kur'an bize yetmez mi? Kur'an bize yeter. Hatta bu hususta başka ayeti kerimeleri de delil gösteriyorlar. Bir kısım ayeti kerimeleri. Evet. İn aleyke illel belâh. Senin görevin işte nedir? Tebliğ etmektir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ etmiştir diyorlar. Kur'an'da da bak böyle yazıyor diyorlar. Efendim, bu ayeti kerimenin bağlamı bu şekilde değildir. Yani bu ayeti kerimeler, bu gibi ayeti kerimeler esasında bize şunu ifade ediyorlar. Yani sen artık tebliğ ettikten sonra insanları zorlama. Yani zorla sen insanları Müslüman yapamazsın. Çünkü senin görevin tebliğdir, bu anlamdadır. Bu gerçekten, yani ben bunu bir yılda anlatabilirim. Yani bu konu çok o kadar geniş bir konu ki Kur'an bize yeter söylemi Peygamber Efendimiz'i devre dışı bırakmak isteyenlerin söylemidir. Evet. Modernist kişilerin söylemidir. Yani modernist dediğimiz zaman efendim adı üzerinde yani sünneti kabul etmeyen, Peygamber Efendimizin teşriğini kabul etmeyen, hüküm koyma özelliğini kabul etmeyen kişilerdir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayeti kerime Peygamber Efendimiz'e bu konuda yetki vermektedir. Yani kendisinin de hüküm koyabileceğine dair bu konuda yetki vermektedir. Peygamberimize itaat konusunda yetki vermektedir. Mesela örneklerden gidecek olursak Kur'an-ı Kerim'de namazı nasıl kılacağımız şeklinde bütün açıklamalar yok. Yani sabah namazını buyursun insanlar kılsınlar. Nasıl kılacaklar? Kur'an'a bakarak kılsın. Kılamaz. Öğle namazını kılamaz. Efendim Kur'an'a bakarak zekatını veremez. Nasıl vereceğini bilemez. Kaçta kaç verecek, kime vereceği belli ama kaçta kaç verecek, efendim ne zaman verecek, efendim orada nisap miktarı gerekli mi, gereksiz mi, hangi maldan ne kadar oranda verecek. Mesela bunlar geçmez. Kur'an-ı Kerim'de misal efendim paradan ne kadar verecek, affedersiniz hayvanlardan ne kadar verecek geçmez. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hacdan bahseder. Efendim velillahi alennâsi hiccul beyti men istata'a ileyhi sebîle. Haccın farziyetinden bahseder ama bu hac nasıl yapılacak? Bundan bahsetmez. Efendim bütün haramlar Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Yer almaz. Mesela diyelim ki affedersiniz köpek eti yemek helal midir, haram mıdır? Haramdır. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. O zaman biz köpek eti yiyebilir miyiz? Yiyebilir miyiz? Affedersiniz eşek eti yemek haram mıdır, helal midir? Bir kasap gitse eşek eti satsa, efendim sonra da dese ki Kur'an-ı Kerim'de eşek etinin haram olduğu yazmıyor diye eşek eti satabilir mi? Evet. Ya kendisini böyle savunabilir mi? Veyahut da Kur'an bize yeter diyen kişi bu eşek etini yiyebilir mi? Köpek etini yiyebilir mi? Ya şimdi her şeyi nerede arıyorlar? Kur'an'da arıyorlar. Bunlar tabir caizse Kur'an bize yeter diyenler bu sözü kimden öğrendiler? Bunu Batılılardan öğrendiler. Müsteşrik dediğimiz Batılılardan öğrendiler. Orada durmuyorlar bunlar. Kur'an bize yeter diyenlerin akıbeti, sonları imansızlık olmuştur. Çünkü Kur'an bize yeter demek şu demektir. Yani biraz ben halkın anlayacağı şekilde konuşacağım. Kur'an bize yeter demek, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani sen haram koyamazsın. Sen haram koyamazsın. Sen bir şeyi haram kılamazsın.
efendim sen Kur'an'ın dışında bize herhangi bir açıklama yapamazsın. Sen sadece Kur'an'ı açıklayabilirsin. Onun dışında senin bir sözün geçmez, senin bir itibarın geçmez. Bunlar tabir caizse, hani çok seyircilerimizden özür dileyerek söylüyorum. Peygamber Efendimizin de ruhu inşallah bundan incinmez. Peygamber Efendimiz'i bir postacı diye tarif ediyorlar. Yani nasıl bir postacıya siz diyor bir mektup veriyorsunuz. Postacı hiç içine bakmadan, okumadan efendim alıyor, götürüyor, size getiriyor. Evet. Postacı diyorlar o mektuba bir şey ilave edebilir mi? Bir şey çıkartabilir mi? Yok. Peygamber Efendimiz'i bir postacı gibi görüyorlar. Halbuki böyle bir şey mümkün değil. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarak İslam yaşanmaz. Netice itibariyle bize bunu söyleyen kişiler, demin de ifade ettiğim gibi, sonları çok kötü olmuştur. Ve bunlar sonunda peygamberi de inkar etmişlerdir. Peygamberi de inkar etmişlerdir. Zaten iş oraya gidiyor. Yani sünneti inkar etmek mümkün müdür yani? Yani sünnetsiz bir İslam yaşanabilir mi? Sünnet olmadan insan yaşayabilir mi? Peygamberimizin emirlerini, tavsiyelerini, yaşantısını bilmeden insan dini yaşayabilir mi? Peygamber Efendimiz canlı Kur'an'dır. Kur'an'ın canlı misalidir. Buna kesinlikle itibar etmesinler. Yani özet olarak söylüyorum. Kur'an'la birlikte, Kur'an'ın yanında efendim Kur'an'la eşdeğer olmasa bile Peygamber Efendimizin sünneti de bizim için değerlidir, kıymetlidir. Ona da uymamız lazım. Peygamberimize de uymamız lazım. Peygamber Efendimizin sünnetine uymamız lazım. Zaten deliller sayılırken kitap, ondan sonra ne deniliyor? Sünnet. Bak, kitap ve sünnet. İkisi birlikte zikrediliyor. Önce kitap tabii ki, sonra efendim sünnet birlikte zikrediliyor.